Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir bandana yapımı anlatacağım. Gördüğünüz gibi tek seferde hiç ipi koparmadan başlayıp ve bitirdiğimiz bir model. Ben yarısına kadar ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Yarı arttırmayı tamamladım. Yani arttırma kısmına kadar örüp bandanamızın şu yarısı oluyor. Bu taraf başa gelen yani ön kısmı düz tarafı olacak. Kenarını yaptık. Şimdi eksilterek devam edeceğiz ama ben sizlerle başlangıç birkaç sıra gösterdikten sonra bandanamızı eksiltmeye başlayacağız. Şu kısmı da baş tarafına, ön tarafa gelen kısmımız bizim düz olan tarafına sık iğne ile örüp bağcıklarını tamamlayacağız. Bu bandanamızda kenar oyası yok. Zaten bakın gördüğünüz gibi çiçeklerimiz kenarlarında birlikte örerek hem kenar oyasını oluşturuyoruz hem de bandanamızı örmeye bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok hafif. Böyle çiçekli bir model arayanlar için hem de tek seferde örüp motif motif uğraşmak istemeyenler için güzel bir bandana modeli. Hemen başlamak istiyorum. Güzel bir yeşil rengiyle ben örmeyi tercih ettim. Hem de video içinde, tarif içinde daha uygun olacağını düşündüğüm için. Şimdi şöyle arka tarafa koyacağım ve sizlerle birlikte modelimizin tam başlangıcı şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu ilk çiçekten başlayarak bandanamızı artırarak örüyoruz. Yine arttırmalı bir model. Ben şöyle ipimin diğer ucuyla hemen başlayıp sonra nereye kadar ördüğümün sayısını sizlere vereceğim. Şimdi biraz yeni başlayanlar için, örgüyü yeni öğrenenler için biraz ilk sıralarda kafa karışıklığı olabilir. Görüntü de çok güzel ama birazcık bir iki sıra sabır edip e, örmenizi rica ediyorum. Gerekirse de hani sökerek, örsök de yaparak bu model hemen hani çözdüm. Özellikle örgüye yeni başlayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Biraz karışık gelebilir. Hani çözdüm diyeceğimiz bir model değil ama örmek isteyenler gayet sabırla böyle birkaç sırayı ördükten sonra çözülmesi çok basit yine bir model arkadaşlar. Çünkü bu zaten ipimizi koparmadan direkt böyle örerek çiçeklerimizi hem kenar çiçeklerini hem bandanamızın tamamını örüp bitireceğimiz bir model. O yüzden de yeni başlayanlar için özellikle diyorum. Örgüyü bilenler zaten hemen çözmesi çok kolay gelecektir. Şöyle başlangıcını başlıyoruz. Toplamda dikkatli izleyerek adım adım takip ederek yine her sıra bir önceki sıranın tekrarı gibi olacak bu da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Başlangıçta hiç tığıma ipimi dolamadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 en son zinciri de sayarak 7. zincire şöyle kaydırma ilmeğiyle kapattım. 2 zincir çekeceğim ve çevirdim ters tarafını. Buradaki 7 zincirlik yuvaya çektiğim 2 zincirden sonra 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 seferde çıkıyoruz. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yuvaya sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine 2 zincirden sonra 3 adet ikili trabzan, tekrar 2 zincir çektim. Yine sık iğne ile aynı yuvaya kapattım. 2 zincir çektim. Son yaprağımı yapıyorum. 3 yapraktan oluşan çiçeğimizi tamamlamış olacağız. 3 trabzan, başta 2 zincir, 3 trabzan, yine sonunda 2 zincirle sık iğne ile kapattım. Bakın ilk yaprağımı oluşturdum. Şu gördüğünüz ilk başlangıç sıramız. Hemen burada geriye kalan 4 zincirimizin şöyle tam içine batmayalım. Zincir çevresini bakın uç kısmını tutarak bir zincir içlerine eğer zor geliyorsa batmıyoruz. 3 tane şu ipi şuradan tutarak içerisine 3 tane doldum ve son zincir içine batarak 4. sık iğnemi son zincir içerisine sabitliyorum. Bu şekilde ilk bandanamızın başlangıcını bir tane 3 yapraklı çiçekle yaptık. Buralar dediğim gibi ön taraflar oluyor. Bu 4 sık iğne ile ördüğümüz taraf başımızın ön tarafına gelecek düz olan kısmı bandanamızın. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektik. İpimi burada bırakıyorum. Bakın arkadaşlar, zincirimi şöyle içe yani şu tarafa bakan şu yaprağımın 2 zincir değil yanındaki yukarıki taraftaki ilk yaptığım trabzana yani üçüncü yaprağımın ilk trabzanın tepesine batıyorum.
2 zincirden sonra yaptığımız ilk trabzan tepesine. Hemen buradaki ilmeğimizi yine alıyoruz. Buradan içeriye geçirip 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi 5 zincir çektikten sonra tam dibinden 1, 2, 3. zincir içerisine şöyle 2 dalına birden batıyorum. Tığıma ipimi bir kez doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bir kutucuk oluşturdum burada bakın. Çiçeğimizin düz tarafı bize bakan tarafı. Buraları karıştırmazsak gittiğimiz yönde düzgün ilerleyecek. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın arkadaşlar şimdi çeviriyorum ters tarafına. Ve yine ipimi tığıma bir kez doluyorum. Yaptığım bu 5 zincirle bir önceki bu kutucuğu tam ortasına yine 3. zincir içerisine ikili trabzan yaparak burada gördüğünüz şu kutucuk sıralarını oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar. 2 tane kutucuğumuzu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Ve son yaptığım kutucuğun tam şu tepesine yine ters tarafı bize dönük olan taraf arkadaşlar. 7 zincirle bir yuva oluşturuyorum. Burada aynı ilk yaptığımız çiçek gibi bu 3 yapraklı çiçek gibi bu yuvaya bir çiçek daha oluşturacağız. 2 zincir çektim. Köşede kalan bakın şu ikinci çiçeği yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi hemen çeviriyorum. 2 zincir çektikten sonra şimdi düz tarafı bize bakıyor. Çiçeklerimizi düz tarafı bize baktığımız yönde örüyoruz. Şimdi 2 zincir çektim. Bu 7 zincirlik yuvaya aynı yaptığım çiçek gibi 3 trabzan yine 2 zincirle sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan. Ve 2 zincirle tekrar sık iğne ile kapatıyorum aynı yuvaya. Çiçeklerimiz 2 zincirle başlıyoruz. Hep 3 yapraktan oluşacak arkadaşlar. Aralarda da şimdi çiçeklerimiz olacak. Bu burada biraz kolay ama aralarda daha dikkatli izleyelim. Hemen 2 zincir çektim. Bu kenar kısmına gelecek olan arttırarak ilerleyeceğimiz çiçeklerimiz. Hemen çiçeğimi yaptım. Bakın. Çiçekten önce 2 kutu oluşturmuştuk. Bu kutumuzun hemen içerisine sık iğne 2 tane sık iğne yaparak ortayı buldum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine tığıma ipimi doladım. 2 kutu arasındaki bu tepeye tam ortaya bir tane ikili trabzan. Bakın 3. kutumuzu oluşturduk. 2 zincir çektim ve şimdi burada 16 zincirlik bir boşluğumuz vardı. 1, 2, 3. zincir içerisine yine bakın hiç tığıma ipimi dolamadan bu şekilde kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. 4. kutumu böyle bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi hemen 1, 2, 3 ve 4 tane yine sık iğne yapıyoruz. Aynı çiçekte yaptığımız gibi sık iğnelerimiz sürekli devam edecek. Bir çiçekle başladık. 3 yapraklı. Sonraki sırada 4 tane kutucuk bir çiçekle devam ettik. Şimdi yine 1, 2, 3. sıramıza geçiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Başlangıçta şu kısımda yani hep 16 zincirle başlayacağız. Şimdi 16 zincir çektik. Bir önceki sırada kutucuk sıramız olduğu için 16 zinciri çektikten sonra tığımızı bırakıp çiçek oluşturmuştuk. Kutucuk oluşturmuştuk. Şimdiki sıramız arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın çiçekle başladık. Kutucuk bizim şu anda yaptığımız ikinci sıramız ve çiçekle bitirdik. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğimizde de bakın kutucuğumuzun yanına yani şu dörtlü kutucuk sırasının yanında çiçekle başlayacağız. Sonra dörtlü kutucuk, sonra tekrar çiçek. Dördüncü sıraya geçtiğimizde yine dörtlü kutucuk, çiçek, dörtlü kutucuk, çiçek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani her sırada şöyle de söylemek istiyorum. Çiçekle başladık, kutucuk yanında. Şimdi çiçek sıramıza geçtik. Bakın 3. sıramızda sonra çiçekten sonra her sıra bir kutucuk sıramız, bir çiçek başlangıçları diyorum. Bir çiçekle bir kutucuk sırasıyla başlıyoruz. Bu şekilde şimdi hemen ne yapıyoruz? Kutucuk sıramızı tamamladık. 3. sıramızda çiçek başlayacağız. Yani çiçek örerek başlayacağız 3. sıramıza. Burada hiç tığımızı ipimizden çıkarmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincir içerisine batıyorduk çiçek oluştururken. Burada 7 zincirlik bir yuva oluşturacağız. 2 zincir çekiyorum. Yine şöyle çevirip bakın bu yuvanın içerisine 2 zincirden sonra şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada ipimi çıkardım. 2 zincirle kapatmıyorum henüz. Kapatmadan 2 zincirle bu ilk yaprağımızın ilmeğimi çıkarıp
ne yapıyoruz? Şöyle bakın arkadaşlar, düz tarafını çevirelim. Sıramızı şaşırmayalım. Kutucuk sıramız bir önceki sıramızda ilk 3 trabzanımı yaptım. Burada gördüğünüz kutucuğumuzun tam köşesine gelen 5 zincirlik yuvanın 3. zincirine batıyorum ve bu yaprağımı buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlk yaprağımın bu kapanışını sık iğne ile yapıyorum. Bakın burayı eklemiş olduk. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum ikinci yaprağımı. 1 2 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk bir iki sıra size karışık. İnan ki hiç zor değil. Ördükten sonra ben bile yani birkaç defa hani böyle iyice elimin ayarı ya da sayılarını oturtmak için örsök yapıyorum yani. O yüzden de daha sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci yaprağımı yaptım. Yine ikinci zincirle buraya kapatmadan 5 zincir çektik. Hemen burada çıkarıyorum yine ilmeğimi. Bakın bu kenar kısmında kalan yapraklarımız, artırarak ilerleyeceğiz. Yaprağımızın yine bakın 3. yaprağımız oluyor bu yaptığımız. İlk trabzanına çektiğimiz zincir değil de başta 2 zincir, ilk trabzan tepesine bu ilmeğimizi alarak buraya yine ekleme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu 5 zincir çektiğimiz yerin tam ortasına 3. zincir içerisine yine ikili trabzanla ilk kutumu oluşturdum. Bu bir çiçek yapmıştık. Şimdi iki kutumuzu yapacağız yukarıya çıkarken. 3 4 5 zincir çektik ve çeviriyoruz. İkinci kutularımızı hep çevirip ters taraftan şöyle yine 3. zincir içerisine arkadaşlar tam ortayı buluyoruz ve sabitliyoruz. İkili trabzanla buraya bir kutu daha oluşturduk. Şimdi bakın 1 2 kenardan şu kenar kısmındaki yaprak çiçeklerimiz 2 idi. Şimdi burada 3'e çıkaracağız. 2 kutu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? 3 4 5 6 7 zincir çektim. Hemen tekrar bakın tam son yaptığım kutunun tepesine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 2 zincir çekip yine düz tarafını çevirdim. Buradaki 3 yapraktan oluşan yine çiçeğimizi yapıyoruz. Bu yan taraflarında olacak. Hani oya yerine hani burayı saydığımız çiçek kısmımız bu arkadaşlar. 2 zinciri yine çekiyorum. Burada bir işlem yok. Tamamen bağımsız bir çiçek oluşturuyoruz burada ekleme falan olmadan. 2 3 trabzan ipimi açıp geliyorum. Ve 2 zincir kapatıyorum. 1 2 zincir, yine 3 trabzan yapıyorum. 2 trabzan. Buradaki çiçeğimizi tamamlıyoruz. Üçüncü çiçeğimiz oluyor yan tarafta, yani oya olarak sayacağımız. Şimdi hemen bakın ne yapmıştık? Yine bir önceki sırada aynı şu kısmı yapacağız. Bakın iki sık iğne ile bu iki kutucuğu yine yaparak ilerleyeceğiz. Buradaki kutucuğumuza yine iki sık iğne ile geçiş yaptık. Tam ortayı bulduk. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tam iki kutu arasındaki tepeye ikili trabzan. Üçüncü kutumuzu yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bu alt sırada ilk çiçekle başlamıştık ya. İkinci çiçeğimizin 3 trabzan yaparak burada bırakmıştık. Tam bu üçüncü trabzanın tepesine kaydırma ilmeğiyle kapattım. Hiç ipimi tığıma dolamadan. Buradaki 2 zincirle çiçeğimizin ikinci yaprağını kapatıyoruz yine. 1 2 zincir çekiyoruz. Üçüncü yaprağını da bu sırada örerek aşağıya iniyoruz. Üçüncü sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani bir sırayı böyle gidip gelerek örüyoruz. Bir yukarıya bir aşağı yöne ördüğümüzde toplamda bir sıra örmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi iki zincirle tekrar sık iğne ile son yaprağımı yaptım. Çiçeğimizin iki yaprağını yukarıya çıkarken yapıyoruz. İki kutumuzu yukarı çıkarken yapıyoruz. Aşağıya inerken tekrar iki kutumuzu ve kalan son yaprağımızı örerek de bir sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen çiçeğimi tamamladım. Yine şöyle dibinden 16 zincirlik kısımdan 4 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bu sık iğneleri en son şu kenarları, zincirleri sık iğne öreceğiz. Yine daha düz olacaktır. Burası sizi rahatsız etmesin. Şimdi bakın 3 sıra tamamladık. 3 sıramızdan sonra yine aynı şekilde 16 zincir çekiyoruz. 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Kutucuk sıramızla başlıyoruz. Çiçek yaptık. Kutucuk sıramızla başlarken bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Direkt burada kalan yaprağımızın, yani görünen yaprak, ilk trabzanına, çiçeğimizin normalde aşağı inerken yaptığımız son yapraktı bu. 2 zincir çektiğimiz yer değil. Bu ilk trabzanına batarak bu ilmeğimizi buradan içeriye alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yine bu 16 zincirlik boşluktaki 1, 2, 3. zincir içerisine şöyle ikisini birden almak istiyorum. İkili trabzan yapıp burada bir kutucuk oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve geriye çevirdim. İkinci kutumuzu geriye çevirerek yapıyoruz. Yukarı çıktığımız zaman 2 kutu oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi çiçek kutucuk sırasının 2 kutusunu tamamladık. Çiçek kısmına geldik. Hemen 7 zincirle bu son yaptığım kutunun tam tepesine kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Yine bakın düz tarafını çevirdim buraya. 3 tane 2 zincir çektikten sonra 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ikili trabzan yaptıktan sonra yine ipimi çıkardım. Bakın hemen ne yapıyoruz? Buradaki tamamladığımız 4 tane kutucuğumuzun şu köşeye, tam köşedeki 5 zincirlik kısmın ortasına 3. zincire batarak tığımızı, bu ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Sonra 2 zincirle yaprağımızı kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. İkinci yaprağımı oluşturuyorum. 3 trabzan yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Yine ipimi çıkardım. Bakın burada kutucuk sıramız olacak. Tam yine çiçeğimizin aynı alt sırada bakın battığımız gibi ilk başlarken şu yaprağın görünen, bu tarafta görünen yaprağın ilk trabzanına, yani çektiğimiz ilk başlangıçta 3. yaprağı oluştururken 2 zincirden sonraki ilk trabzan tepesine batarak birleştirdik. Burayı 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine burada çektiğim 5 zincirin tam ortasına 3. zincire bir kutucuk oluşturuyorum ikili trabzan yaparak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve örgümü yine çevirip tersten bu 5 zincirin tam yine 3. zincirine batarak ikinci kutumu oluşturdum. Ters taraftayken buraya 7 zincirlik bir yuva oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam kutumuzun tepesine, son yaptığımız kutumuzun tepesine kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Çevirip bakın düz tarafında çiçeğimizin 4. kenarına, yani artırma burada yapıyoruz. 4. çiçeğimizi. Burada yine ekleme olmadan 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincirle kapatıyorum. 3 yaprak oluşturacağız. 3 trabzan, 2 zincirle kapatacağız. Bu kenar oyası olacak. Çok zevkle örülen bir model. Böyle çiçekli, hafif model sevenler için de ideal bir model. Hemen 2 zincirle kapattım. Bakın burada 4 tane bu şekilde arttırarak ilerleteceğimiz bandanamız. Hemen devam ediyoruz. 4. çiçeğimizi tamamladık. Buradaki kutucuk içerisine 2 sık iğne ile tam köşeyi bulduk. 4, 5 zincir çektim. 2 kutu arasındaki bu noktaya ikili trabzan, 1, 2 zincir çekiyorum. Yine sonraki bakın kutucuk sırasında çiçekle oluşturmuştuk. 2 yaprağımızı yapıp 3 trabzanla bırakmıştık. Yaprağımızın 3. trabzan tepesine kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. 2 zincir çekerek buradaki yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi 2 zincir çektim ve yaprağımızın pardon 3. yaprağını tamamlıyoruz çiçeğimizin. 3 trabzan, 2 zincir. Çiçeğimizin 3. yaprağını da tamamladık ve yine hemen sıradaki kutucukla başlamıştık ilk sıraya başlangıcına. 2 sık iğne yapıyoruz bu ilk kutu, yani şu sıradaki görünen kutu içerisine köşeyi buluyoruz. Tam ortayı 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve 2 kutu arasındaki bu noktaya ikili trabzan yapıp 3. kutumuzu oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyorum ve 16 zincirlik kısma bakın 1, 2, 3. zincir içerisine batarak 1, 2, 3. zincir içerisine
şöyle batıyorum ve kaydırma ilmeğiyle kapattım arkadaşlar. Bakın tam burada da dördüncü kutumuzu oluşturduk. Şimdi bu zincir içerisine direkt 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde bu ön taraf olacak, düz tarafımız arkadaşlar. Burayı oluşturduk yine. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir. Hep başlangıç sayımız. Bir sıra daha göstereceğim. Bakın 4 tane yaptık, 4 sıra. Bir sıra daha gösterip sonrasında ne kadar arttırma yapana kadar örmüşüm. Şu kenarlardan sayacağız çiçeklerimizi. Sonraki aşamada da eksiltme sırasını gösterip diğer bandanamızın bağcık ve ön kısmının sık iğne sırasına geleceğiz. Hemen 16 zincir çektim. Şimdi kutucuktu bir önceki sıramız. Bakın bu 4 tane kutu. Şimdi çiçek sıramızla başlıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincir içerisine yine bu şekilde bir kaydırma ilmeğiyle bir yuva oluşturduk. 2 zincir çekiyorum. Şöyle hiç örgümü çevirmeden sadece bu 7 zincirlik yuvayı çevirdim. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. İkili trabzan. İpimi tığımdan çıkarıyorum ilmeğimi ve hemen şu kutucuğumuzun tam ortasındaki noktayı buluyoruz. Yani 5 zincirinin 3. zincirine tığımızı batırıp burada bir ekleme yapıyoruz. 2 zincir çektim. Yaprağımı tamamladım. Kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine ikinci yaprağımda ilk yaprağımızı kutucuğa ekliyoruz. İkinci yaprağımızı çiçek yaprağını ekleyeceğiz. Bakın burada yine 3 trabzan yaptım. Hiç kapatmadım. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine ipimi tığımdan ilmeğimi çıkarıp sonraki yaprağımızın bakın 2 zincir değil şu ilk trabzanına tepesine bunu ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu çektiğim 5 zincirin yine 3. zincirine bir tane kutu oluşturdum. Burası düz taraftan bakın oluşturduğum kutu. 4, 5 zincir çekip ikinci kutuyu ters tarafından yine üçüncüye batarak zincire tam ortasına bir kutu oluşturdum. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirlik bu çiçek yuvamızı oluşturuyoruz. Kaydırma ilmeğiyle tepeye battım. Yine 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. 1, 2, 3 tane trabzan ördükten sonra bakın kutuya yani sıradaki kutucuğumuza birleştireceğiz. İlk yaprağımızı yaparken burada birleştirmemizi yaptık. Şimdi 2 zincir çektim. Bu yaprağımı kapatıyorum. 2 zincir çekerek ikinci yaprağımızı oluşturuyoruz. Yine 3 trabzan yapıp hiç kapatmıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çekip en son bakın kenarda olan şu yapraklarımızın yine 3. yaprağının şu ilk trabzan tepesine bu ilmeğimizi ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bu 5 zincirlik kısmın tam ortasındaki zincire ikili trabzan yaparak bir kutu oluşturdum. 5 zincir çektim. İkinci kutuyu tersini çevirip yine bu 5 zincirlik kısmın 3. zincirine tam ortasını buluyoruz. Ve bir kutu da burada oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ters tarafında hiç çevirmeden buraya bir yuva oluşturuyorum. Çiçek yuvamız 2 zincir çekiyorum. Bakın kenardan gördüğünüz gibi 5. çiçeğimizi burada 5. sıramız. Bu yuvaya bir çiçek oluşturuyoruz hızlıca. 2, 3, 2 zincir kapattım. 2 zincir 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir kapatıyorum. Bakın çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi buradan aşağıya yine ineceğiz. Aynı önceki sıralarda yaptığımız gibi hemen sıradaki kutumuza 2 sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın tam ortayı bulduk. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üçüncü kutumuzu da bu iki kutu arasına bir ikili trabzan yaparak oluşturduk. 2 zincir çektik. Son kutucuğumuzu çiçek yaptığımız bu ikinci yaprağımızın 3. trabzan tepesine kaydırma ilmeğiyle battık ve 2 zincir çekerek bu yaprağımızı kapatıyoruz. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Burada aşağıya inerken çiçeklerimizin son yapraklarını yaparak
tamamlayarak çiçeklerimize ineceğiz. 2 zincirle kapatıp bakın son yaprağını yaptım. Ve hemen sıradaki kutumuzun içerisine 2 sık iğne ile geçiş yaptım. 3, 4, 5 zincir çektim. Bu iki kutu arasına tam tepe noktaya bir kutucuk daha oluşturdum. 2 zincir çekiyorum ve bakın sıradaki çiçeğimizin tam bu tamamlamadığımız yaprağın tepesine, trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir çektim ve ikinci yaprağımızın kapattık. 2 zincir çektim. Çiçeğimizin 3. yaprağını tamamlıyoruz. 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincirle bu şekilde kapattım. Ve 16 zincirlik kısma yine tam dibinden 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaparak burada örgümüzü tamamladık. 5. sıramızı da. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 sıra tamamladık. Bu şekilde de bir çiçek, bir kutucuk sırası, bir çiçek, bir kutucuk, bir çiçek diye başlangıçta bu şekilde ilerleyecek. Ta ki ben bunu nereye kadar arttırdım? Kaç çiçek olana kadar. Şimdi buraya kadar inşallah anlamışsınızdır. Anlaşılır anlatmışımdır inşallah sizlere. Bu şekilde bandanamız artırma yaparak ilerleyecek. Hemen ne yapıyorum? Şöyle ben artırmamı tamamladım. Diğer parçamı alıyorum. Kaç sıra yapmışım sizlere söylüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kadar birlikte ördük. 5 sıra. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra yapmışım ben. 13 sıra olana kadar çünkü burada kenar şu köşeyi ölçmek istiyorum santim olarak. Burası bir köşesi. Şimdi eksiltme yaparak diğer köşesini oluşturacağız. Burası da tam baş üstüne gelecek yani başımızın önüne gelecek olan düz tarafı. Toplamda ekrana sığmadığı için şöyle ölçüsünü sizlere 45 santim olarak söylemek istiyorum. Çok ideal yetişkin boy için boyutta oldu. Ütü yapılınca da yine 2 santimlik 3 santimlik bir açılma oluyor. Hem en hem boy hem de yan taraflardan yine. Bunun kenar oyası olmadığı için ben bu boyutta artırmayı yaptım. Çünkü kenar oyası ekstradan yapmayacağımız için artırmayı biraz daha fazla hani tam böyle rahat bir yetişkin bandana olsun diye bu şekilde tamamladık. Hiç kenarına oya olmayacak. Gördüğünüz gibi biz kenar oyasında çiçeklerimizi yaparak bu bandanayı ilerletiyoruz. Hemen şimdi eksiltme sıramızı yapacağız. Eksiltme sıramızı yaparken de şöyle yine bakın 14 tane şu boydan da çiçeğimizi sayalım. Çiçek olarak kaç çiçek yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çiçek olana kadar yaptık. 14 de yandan olana dek ördük. Kutucuklarla çiçekleri sayarsak da yine aynı 14'e denk geliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra özür dilerim. Bu şekilde zaten en sonki çiçeğimiz artırmaya sayıyoruz. Hemen 14 pardon 13 arkadaşlar çok özür diliyorum. Yine 13'tü. Ben şurayı bir fazla söylemişim. Ki yan çiçeklerimiz 13. Buradan sade çiçeklerimizi sayarsak 7. Kutucuk sıramız yine bu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çiçek. 3 kutucuk yine toplamda 13 tane oluyor. Hem buradan modelimiz 13 hem yandan. Çiçek ve kutucuğu birlikte sayarsak. Hemen şimdi alt sıramızdan hem bir sıra örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincirle yine başladık. Kutucuk sıramız denk gelecek. Bakın çiçekle bir önceki sıramız. Ne yapıyorduk? Burada çiçeğimizin 3. yaprağının ilk trabzanı diyelim buraya. Buraya birleştiriyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle 16 zincirlik kısımdan 3. zincir içerisine bir tane kutu oluşturuyorduk. Şöyle 1 2 belirgin tam görünmediği için bazı ipler şöyle bir tane ikili trabzan yaparak ilk kutumu oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve çeviriyorum. Yine ters taraftan 3. trabzan içerisine batarak ikinci kutumu oluşturdum arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine bir çiçek yuvası oluşturuyorum. 2 zincir çektim. Şöyle bandanamı çevirip buraya ilk yaprağımızı yapıyoruz. 2 3 trabzan ördükten sonra burayı aslında aynı diğer sıralar gibi arkadaşlar hiç
hani göstermek, şöyle bir iki tane gösterip devam edeceğiz. Yine sıradaki kutucuğumuza tam ortasından bu ilk yaprağımızı sabitliyorduk. İkinci yaprağımızı da çiçek yaprağına sabitliyorduk. 2 zincirle kapattım. 2 zincir yine çekiyorum. 1, 2, 3 trabzan yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ne yapıyorduk? İkinci yaprağımızı da sıradaki çiçeğimizin şu tarafta kalan tek yaprağına zaten bir yaprak kaldı. 2 zincir değil, ilk trabzan tepesine birleştiriyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bu çektiğimiz önceki 5 zincirin içerisine tam orta kısmını buluyoruz arkadaşlar. Üçüncü zincir içerisine şöyle tığımla bir ikili trabzan, 4, 5 zincir çekerek çevirip ikinci kutuyu da şöyle ters tarafından yaparak bir tane daha burada kutucuk oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Çevirmeden buraya sıradaki çiçeğimin yuvasını oluşturdum. Çeviriyorum. Yine çiçek, yaprak, çiçek, kutu diye bu şekilde yukarıya doğru arkadaşlar gelelim. Ta ki şu kısma kadar, yani son arttırma çiçeğini yapmayacağız. Şuraya kadar geldiğimizde eksiltmemizi, çok basit, eksiltmede hiçbir şey yok zaten gördüğünüzde, sadece bir sıra örmeden son çiçeğimizde geriye döneceğiz. Bu kadar basit. Hemen oraya kadar örelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldik. Şöyle iki kutumu yaptım ben. İkinciyi yine tersten çevirip aynı öncekiler gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 zincirli çiçek yuvamı oluşturuyorum buraya. Bakın 2 zincir çektim. Geriye çevirdim örgümü. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. 3 trabzanımı yaptım. İlk yaprağımızda nereye bağlıyorduk? Şimdi hemen göstermek istiyorum. Şu sıradaki kutucuk yuvamıza bağlıyoruz. 1, 2 zincir çektim. Kapattım. Normalde şöyle söyleyeyim, arttırma yaptığımız zaman arkadaşlar bakın ikinci yaprağımızı da yapıp 5 zincir çekip şu sıradaki yaprak ilk trabzanına ekliyorduk. Sonrasında yine kutu ve en son yine bir yaprak yukarıya doğru ilerliyorduk. Şimdi biz eksiltme yapma sırasına geldiğimiz için artık ilk yaprağımızı bakın yaptık 3 trabzanla, sadece şuradaki köşedeki kutu köşesine eklememizi yaptık. 2 zincirle yaprağımı kapattım. Şimdi hemen İkinci yaprağımı oluşturuyorum. Normalde bu ikinci yaprağımı oluşturduğumda şu 3 trabzan sonrası 5 zincir çekip artırmayı büyütmek istiyorsanız şöyle yaprak yine şu trabzan tepesine batarak ilerliyorduk. Sonra tekrar 2 kutu ve son yaprakta artırmamızı yapıyorduk. Yani 13 yapraksa 14 yaprağı çıkaracaktık. Ama biz şimdi eksiltme yaptığımız için tam tepedeki bu yaprağımız duruyor. Biz bu yaprağımızı hiç ekleme yapmadan kapatacağız. 2 zincir çektim ve üçüncü yaprağımı yapıyorum. Yine bu diğer yan tarafta bandanamızın diğer yanındaki çiçek oya sıramız olacak. Bakın yaprağımı kapattım. 2 yaprağımı hemen kutumun içerisine 2 sık iğne ile yine örmemiz aynı ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle ipim takıldı. 2 sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yine aynı şekilde üçüncü kutumu oluşturdum. 2 zincirle bakın yarım çiçeğimin tam ikinci yaprağının trabzan tepesini kaydırma ilmeğiyle kapattım. 2 zincirle ikinci yaprağımı kapattım. Şimdi burada üçüncü yaprağımı oluşturuyorum. Tamamen arttırma yaptığımızda ne ördüysek aynısını öreceğiz. Sadece eksiltmeyi yaparken arkadaşlar bakın yaprağımızı artırma yapmadan hemen şu kutu köşesinde ekledik. Sadece ilk yaprağı ekleyerek 2 yaprağımızı da bağımsız yaptık. Hiçbir ekleme yapmadan direkt aşağıya ineceğiz. Şimdi sonraki sırada yine yukarıya çıktığımızda bizim
şu burada nasıl yaprağımızı buraya ekledik. Son yaprağımızı da yani son çiçeğimizi pardon, çiçeğimizin ilk yaprağını buraya ekleyeceğiz. Buradaki gibi şu kutu köşesinden yine 2 yaprağı bağımsız yaparak aşağıya ineceğiz. Yani artık eksilte eksilte şu kutulara şuradaki yolu izleyeceğiz. Şu en son kutu köşelerine ilk çiçeğimizin ilk yaprağını ekliyoruz buradaki gibi. Sonrasında 2 yaprağımızı yapıp aşağıya iniyoruz. Eksiltmelerimiz de bu şekilde ilerleyecek. Dilerseniz bir sıra daha şöyle aşağıya inip yukarıya çıkalım. Burada ben bir kez daha göstereceğim eksiltmeyi nerede tamamladığımı yeni başlayanlar için özellikle, sonrasında bandanamızın birlikte tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın yine iki kutumu oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki son bu sıradaki son çiçek yuvamızı 7 zincirle oluşturdum. Şöyle kutu tepesini sabitledim ve geriye çevirdim. Hemen ne yapıyoruz? Burada 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. İlmeğimi çıkarıp şöyle, bakın bir önceki eksilttiğim çiçeğimi buraya. Şimdi de zaten en son bizi kutucuk sırası karşılayacak. Şöyle ilk yaprağımı buraya ekliyorum. 2 zincir çekip burada kapattım. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 2 yaprağımızı örüyoruz. Hiçbir ekleme yapmadan 3, 2 zincirle kapattım. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. 2 zincirle kapattım ve bakın burada da yine eksiltme yaparak ilerliyoruz. Yani sıra sayımızı azaltarak ilerliyoruz. Yine çiçek sayımız 13 olacak bu yan taraftan da arkadaşlar. Yine 2 sık iğne yaptım. Hemen sıradaki kutucuk sıramızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı, hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Sürekli bu şekilde ilerliyor. Aşağıya inerken de yukarı çıkarken de bakın çiçeğimizi tepesine sabitledim. Yine bu aralardaki çiçeklerimiz hep tek yapraklarını aşağıya inerken yapacağız. Son üçüncü yapraklarını bu şekilde ve bandanamızı ta ki bir çiçek olana kadar örmeye devam edeceğiz. Nasıl bir çiçekle başladıysak bakın bu şekilde çok şahane bir model arkadaşlar. Böyle cıvıl cıvıl çiçekli, sevenlere hiç ip koparmadan yapabileceğiniz bir model. Bakın ilk çiçek, bir çiçekle başladık. 2, bu şekilde yani sıra sayımızı arttırarak 13 yan çiçeklerimiz, yine bir kutu bir çiçek bir çiçek, böyle bu şekilde ilerledik. Bir çiçekle başladığımız için yine bakın eksilterek iniyoruz. Bu şekilde aşağıya ineceğiz. Ta ki en son yine tek bir çiçek yapana kadar, örene kadar bu bandanamızı eksilterek devam edelim arkadaşlar. Sonrasında hızlıca, hiç kenar oyası yok bu modelimizin. Hızlıca şu ön sırasına bir sık iğne sıramız ve bağcıklarımızı yaparak da modelimizi tamamlayacağız. Şimdi eksiltmemizi tamamlayarak son çiçeğe dek örelim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım. Eksilte eksilte geldik. Son yine bir çiçek, bir kutucuktu. En son nasıl şu başta bir çiçekle başladıysak şimdi yine bu çiçek sıramızı yaparak devam edeceğiz. Bakın şurayı ben geriye alayım, hemen sizlerle birlikte tekrar son sıramızı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Hemen son çiçek sıramız olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincir içerisine kaydırma ilmeğiyle yuva oluşturdum. Geriye çevirip 2, 3 trabzan yaptıktan sonra bakın buradaki kutucuk sıramızı birleştireceğiz. Sadece ilk yaprağımızı birleştiriyoruz. 2 zincir çekiyorum ve kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Aynı yuvaya yine ikinci yaprağım oluşturuyorum. 3 trabzan, 2 zincirle yine kapattım. 1, 2 zincir çektim. Son yaprağımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincirle kapattım. Bakın arkadaşlar, sonuncu sıramızın sonunda da yine bir yaprağımız oldu. Başlarken bir yaprak, yine eksilterek son bir yaprakla bitiriyoruz. Bu şekilde
4 sık iğne ile geldim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Burada ben bir bağcık oluşturacağım. Çünkü kenar oyası artık yok bandanamızın. Sadece bağcık kısmını oluşturup buradan tekrar ön sırayı, bu sırayı sık iğne ile yapıp diğer karşı taraftaki bağcığımızı yaparak bandanamızı tamamlayacağız. Hemen ben 55 adet zincir çekerek, hatta şöyle 3 sık iğneye bunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Önce ilk 3 sık iğne yapmak istiyorum ki şuraya zaten bağladığımda 4. sık iğnem burada olmuş olsun. 55 adet zincir çekelim. 55 adet zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire ben bu uç kısmına bir tane çiçek oluşturacağım. Şöyle aynı kenar çiçekleri gibi 3 trabzan, 2 zincirle kapatıyorum. 3 trabzan, 2 zincirle kapatıyorum. 3 trabzan, 2 zincir kapattım. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada ters tarafına şöyle denk geldiği için zincirimiz çevirip şöyle önünü düz tarafından kaydırma yapıyoruz. Ama isterseniz tam şöyle ortasına bakın, denk gelsin istiyorsanız da yine sıkıntı olmuyor. Ters tarafını örmek zorunda değilsiniz. Zincirimizi çeviriyoruz. Yine biz düz tarafından bu şekilde de denemek istedim ama yine bildiğimiz gibi ilerleyelim. Bu düz tarafını çevirip çiçeğimizin de önü düz tarafı denk gelsin arkadaşlar. Düz tarafını çeviriyoruz ve ön taraftan bu şekilde kaydırma ilmekleriyle aşağıya kadar devam edelim. Şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, tekrar bu direkt zincir üzerine geçtiğimde biraz çiçeğimiz tam ortalama olmadığı için bunu geriye aldım. Burada ne yapıyoruz? Yine zincirimizin düz tarafı, önce şu bakın bu tarafta karşı yaprağımızın tam dibindeki zincirin tek ilmeğine batırıyorum ve hemen zincirimizi de zincir üzerindeki tek dalımıza da alıp bu şekilde kaydırma yaptığımda bakın çiçeğimiz tam yani bağcık kısmı tam çiçeğimizin ortasına denk gelmiş oluyor. Az önce direkt zincir üzerine geçtiğimde ben de bir dengesizlik fark ettim. Biraz çiçeğimizle bağcık kısmımız biraz birbirinden ayrı yerlerde tam denk olmadı. O yüzden de bu şekilde batarak ilerleyin. Bakın tam ortada daha güzel bir görüntüsü oldu. Sonuna kadar kaydırma yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna kadar bağcığımızı tamamlayıp dilerseniz daha fazla uzun zincirinizi uzun çekerek daha uzun yapabilirsiniz. Son kaydırmayı yapıyorum ve buradaki boşluğa sık iğne ile direkt geçiş yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Direkt yanındakine yine 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 7 doluyorum arkadaşlar. Eğer siz böyle ön kısmının bir araya toplandığını, yani toplanıyorsa siz 8'de dolabilirsiniz. Ona göre ayarlayın. Bu aradaki zincir içlerine 8'de dolabilirsiniz. 9'da elinizle, tığınızla, ipinizle alakalı, tamamen burayı komple 7 dolacağım ben. Sonuna kadar ön kısmını tamamlayalım. Bu zincir içlerine sık iğnelerimizi yapıp en son burada yine bağcık kısmına geleceğiz. Burada da bağcığımızı yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle pardon, kameraya vurdum. Sonuna kadar geldim. Bakın ilk başlangıç şu zincir içerisine kapattım. Burada da bir bağcık yapacağım. Yine aynı bu tarafta ne yaptıysak 55 zincir çekiyorum. Bir çiçek 7. zincir boşluk oluşturup bir 3 yapraklı çiçek yapıyorum. Sonrasında kaydırma ile aşağıya kadar geliyorum. Bu taraftaki bağcığımı da tamamlıyoruz. Sonuna kadar geldim. Yine bu sona aynı noktaya birleştirip ipimi kesiyorum. Burada temizleyeceğim ipimi arkadaşlar. Sonrasında bir ütü yapıp kapanışta birlikte olacağız. Şöyle ipi şu kenar kısımlarından temizleyelim. Evet arkadaşlar, sonlandırdık.
videomuzun kapanışı için bakın ütümü yaptım. Çok hoş çıtı pıtı görünen bir bandana modeli. Ön tarafı burası. Sık iğnemizin geleceği kısım. Çok güzel bir model oldu. Bunu bel için yani pantolon üzeri aksesuar olarak da kullanılabilir. Gayet boyu da ideal oldu. Hemen ölçmek istiyorum. Hatta çok da iyi istenilen yani rahat rahat kullanılabilecek bir genişlikte. Pantolon üzeri aksesuar olarak da çok bakın toplamda 66-65 santim. Bu çevre ütüledikten sonra da dediğim gibi bir açılma payı oluyor. 46 santim yan, şöyle boydan da tam papatyamızın çiçeğimizin ucundan 33 santimde boydan bir genişliği oldu arkadaşlar. Bağcıklarımız bu şekilde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abonelik ücretsiz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum yaparak da destek olursanız yine beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yorumlarınıza Instagram üzerinden çok değil ama YouTube üzerinden genelde daha çabuk ve hızlı cevap veriyorum, dönüş yapıyorum sorularınıza. Bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.